Allah'ın halifesinden tüm ümmeti Muhammed'in müminlerine selam olsun. Ey insanlar! Şimdiye kadar Peygamber Efendimizin hadislerini rehber edinmediğiniz için bizi taklit ile tahrif etmeye çalışan her yalancıya Mehdi Mesih diye inandınız. Etrafta gezen bu binlerce sapkın, şeytanın yönlendirmesiyle bu kutsi davanın önemini azaltmak, beyinlerde Mehdiyeti bir sapıklık ve sapkınlıkmış gibi gösterecek şekilde zihinlerinizde algı oluşturmaya çalıştılar. Uzun bir süredir de Kur'an ve hadis gözetmeden, kendi zannınca dine uydurma katan alimlerin hatalı yorumlarını da hakikat sandınız. Bu sebeple bir kısmınız bizim hiç gelmeyeceğimize inandırıldı, bir kısmınız da yüzlerce hadise rağmen çok sonra geleceğimiz yalanıyla aldatıldı. Bir kısmınız da göğe çekildiğimizi iddia etti. O sizin halılarınıza basar, toplantılarınıza katılır, kendini tanıtıncaya kadar siz onu tanımazsınız hadisini okumuş olsaydınız, mutlaka zamanı geldiğinde sizlere kendimizi tanıtacağımızı bilirdiniz. Alimlerin helak olduğu bu devirde, Ehl-i Beyt'in aktardığı ve diğer sahabilerin aktardığı hadis-i şeriflere mutlak bir teslimiyetle iman etmiş ve hakkı araştırmış olsaydınız, yüzlerce deliliyle Allah'ın hücceti diye adlandırılan şahsın mucizevi olarak hadis-i şeriflerdeki tüm ayrıntılı detaylarla İstanbul'da çıkış yapacağını bilecektiniz. Büyük kısmınızın şu an yaşadığı şaşkınlık ve şüphenin sebebi Hz. Peygamber'i kendinize rehber edinmediğiniz içindir. Resul-i Ekrem sadece 1440 sene öncesinin değil, her asrı aydınlatan muhteşem hadisi şerifleri ile o günden kıyamete kadar uzanan tüm zamanların rehberi ve yol göstericisidir. İlahi rahmeten, şeytanın zihinlerinizi alt üst ettiği bu dönemde, hakla batılı ayırt edebilmeniz için Hz. Peygamber yeryüzünde ikinci bir insanda tesadüf olmayacak kadar özellik saymıştı. Sizler şeytanın ve taraftarlarının yaptığı tahrifatla yolunuzu kaybetmeyin diye. Bu hadisi şerifler Ehl-i Beyt imamlarının, sahabilerin ve geçmiş alimlerin nice fedakarlığı ve gayretiyle bugüne kadar ulaştırıldı. Lakin sizler bunları göz ardı ettiniz ve hakikaten iman etmediniz. Oysa ki Resul-i Ekrem binlerce hadisiyle adından baba adına, künyesinden doğu ve çıkış alametlerine, vücudundaki özel işaretlerden şemail ve yaşam alametlerine kadar istisnasız ikinci bir insanda bir araya gelemeyecek kadar özellik saymıştır. Ve bunların hepsi sizlerin doğru ile yanlışı ayırt edebilmeniz içindir. Hz. Peygamber her daim doğruyu söylemiştir. Ama siz onu yalanlamayı ve yok saymayı çalışan kişileri dine pervasızca yorum katan zalimleri rehberler edindiniz. Bugün imanında tereddüt etmeden, korkusuzca Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şerifleri rehber edinen, Allah'a ve peygamberine tam teslimiyetle iman etmiş olan az bir topluluk, hiç tereddüt etmeden bizim bu sene muhakkak geleceğimizi ümmete aykırdılar. Bu sebeple de imanı zayıf bir kısım topluluk ve hatalı bilgilerle doldurulduğunun farkında olmayan bir kısım insanlar bu iman etmiş kardeşlerimizle uzun süredir bir baskı ve alay etme içerisine giriştiler. Allah müminleri her daim imtihan eder. Ümitlerin kesildiği bir anda Mehdi çıkar hadisine uygun olarak Rabbimiz imtihan sebebiyle zamanın sonu olan bu yılın bitimine kadar çıkışımıza manen müsaade etmedi. Bu baskı gören, yalanlanan, hakka teslimiyetle iman eden kardeşlerim, bugün Allah'a ve peygamberine mutlak bir teslimiyetle iman etmenin zaferini ön sırada yaşayacaklar. Ve Mehdiyet hareketinin önünde imanları sebebiyle Müslümanlara güzel bir örnek teşkil edecekler. Bugün dünyada zulüm gören, tüm mazlumların ümitlerinin yeşereceği, iman edenlerin Allah'ın ve peygamberinin müjdelediği her şeyin istisnasız olduğunu ve olacağını görecekleri günün başlangıcıdır. Ey insanlar! Şüphe ve suizana düşüp, ön yargı ve enaniyetle hareket edip, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Gözlerinizi kulaklarınızı hakka kapatmak yerine, hakkı araştırın ve sorgulayın. Sırf ön yargı ile hakikati sorgulayamayasınız diye, son yıllarda şeytan her çaptığı kişiyi, alim veya Mehdi diye piyasaya çıkararak akıllarınızı karıştırmaya, zihinlerinizi bulandırmaya çalışıyor. Buradan da bizim çıkış anımızın geldiğini anlamanız gerekirdi. Resul-i Ekrem, insanlar bizim gelişimizi inkar edemesin diye, tarihine gerçekleşen yüzlerce hadis-i şerif aktardı. Hepsi gerçekleşmiş olmasına rağmen, bir önceki asrın imamı üstad da bizi haber verip, çile ve ızdırap içerisinde insanlara uyarılarına ve yapılan hazırlıklara rağmen, ya ümmetin alimleri üstadın imamlığını inkar ederek kendilerine imamlar uydurdular ya da üstada tabi olduğunu söyleyen alimler
üstadın söylediklerini okudukları halde çarpıttılar. Yüzlerce gerçekleşen mucize ve asır imamının uyarılarına rağmen şeytanın fısıltısını dinleyip hakkı sizlerden gizleyip sakladılar. Ahir zaman alimleri bu yaptıkları tahrifat ile helak olmaya yaklaştılar. Kur'an'ı değiştirmeye gücü yetmeyen alimler, hadisleri inkar edip peygambersiz din oluşturmaya çalışarak veya yaptıkları hatalı yorumlar ile İslamiyet'in içerisine dinamit koymaya çalıştılar. Ama güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Kur'an ve hadisler mükemmelliği ile her asrı aydınlatmaktadır. Yaptığınız tahrifatlar gün yüzüne çıkmayacak mı sandınız? Bırakın hadislerin tamamını inkar etmeyi, bir kişi Hazreti Peygamber'in söylediği bir hadisi o söylememiştir dese, peygamberini yalanlamaktan din dairesinden çıkıyor. Bugün en büyük tehlike o zayıf, bu mevzu hadis diyerek haddi aşmaktır. Bugün eğer Allah'ın rahmetiyle zaman uzatılmasaydı, tüm insanlık bu alimlerin toplumda yaptığı ifsat yüzünden helak olup gideceklerdi. Biz hadis-i şeriflerin bir kısmının detaylarını açıklamada sizlerle paylaşıyoruz. Bunları inceleyin ve Hz. Peygamber'in her daim doğruyu söylediğine ve İslam'ın mucizesine, hadislerin mükemmelliğine sizler de tekrardan şahit olun. Ey insanlar! Biz Ehl-i Beyt her daim çok çile çektik. Belalar, fitneler, kaçırılmalar ve sürgünler gördük. İslam için çok fedakarlık yaptık. İslam parçalanmasın diye çok şeyden vazgeçtik. Dedem Hasan, İslam'ın milli için hilafeti bıraktı. Dedem Hüseyin ümmet için Kerbela'da canını verdi. Dedem Hasan Askari genç yaşta şehadete erdi. Zalimler müdahale edemesin, İş sürücüler arayıp izini bulamasın diye Allah soyumuzu saklayıp çıkış anına kadar bilinmemesi için dedem Muhammed Hasan'ı çocukken annesinden ayrı düşürdü. Bugün onların ve diğer Ehl-i Beyt imamlarının nice fedakarlıklarının karşılığı olarak yoğun bir imtihan döneminden sonra Hz. Peygamber'in belirttiği zikir ehli Yahudi Deccali ile karşılaşma bitince 2018 yılının başında duyulan nidalar ile gaybet döneminden sonra son hilafet makamı biz Ehl-i Beyt alemlerin Rabbi tarafından vaat edildiği gibi verildi. Ey ümmetin insanları! Aklınızda ve kalbinizde cevap verilmesini beklediğiniz çok soru var biliyoruz. Aklınız uzun süredir birbirinden çelişkili hoca ve alimler ya da din adına konuşan sapkın kişiler tarafından karıştırıldı. Büyük kıyamet alametlerinden sadece zuhur eden de yalnızca ben değilim. Bugün Dabbetül Arz'dan Kussalahis sandığına, Mührü Süleyman'dan Mesih-i Deccal'e, Musa Nebi'nin asasındaki hikmete kadar hepsi zuhur etti. Hepsiyle ilgili kısa sürede dersler halinde Hz. Peygamber haber verdiği her şeyin gerçekleştiğini sizlere ibretli bir şekilde göstereceğiz. Ey tüm dünyadaki alim, hocalar ve şeyhler topluluğu! Bugün birbirinizi tekfir etme, lanet okuma, kibir ve enaniyet yapma ve hatalı bilgilerinizde ısrar etme günü değil. Bugün birlik günüdür. Şimdiye kadar kendinizdeki hatayı görmezden gelip başkasını tekfir ederek ümmeti fırka fırka parçalara böldünüz. Bu parçalanmışlık yüzünden tüm dünyada Müslümanların çocukları acımasızca katlediliyor. Rızıkları zalimlerce sömürülüyor. Kadınların mahremine pis eller dokunuyor. Birbirinize karşı nefretiniz, düşmanlığınız yüzünden ya etrafta bir sürü sapkın görüş veya din adına zulmeden zalim türedi ya da bu milletin evlatları hakkı aramak yerine cahillerin ardından giderek ya mezhepçilik ya da ırkçılık adına birbirini katlediyor. Ey alimler! Elinizde rehber olarak mükemmel bir Kur'an ve hadis kaynağı olmasına rağmen siz hakkı düzgünce anlayıp insanlara İslam'ın mucizesini aktarmadınız. İlimden, fenden ve imandan uzaklaştığınız için de inançsız toplumların subliminal mesajları ile beyinleri yıkanan, ahlaksızlığı yaşamın gereği sanan bir dünya meydana getirdiniz. İslam'da her sorunun cevabı varken insanlara verdiğiniz çelişkili cevaplarla insanlığı şüpheye sokup yok ettiniz. Bugün bir kısım insanlar ya biz 12 imamı reddediyor ya da diğer kısım her yüzyıla gönderilen zatları. Birileri hakkı bulmak yerine hadislerin bir kısmına inanıp diğer kısmını yalanlamayı tercih ediyor. Din böyle bir şey değildir. Din başından sonuna kadar mükemmel bir bütündür. Bir ayetinden bir hadisine kadar mucizedir, gizlenip saklanamaz. Bugün hadisleri anlamadıkları halde yalanlayanlar, peygamberini yalanlama ihtimalinden bile korkmayanlar sizce huzur bulabilirler mi? Bir toplumun alimi neyse halkı odur. Bugün alimlerin cehaleti, işine geleni alıp işine geleni inkar etmeleri yüzünden kendini Müslüman sanan münafık, şirke girdiği halde takvalı, büyücülüğü muskacılığı ilim, zalimlik ve zulüm etmeyi din, peygamberini yalanlamayı hakikat, faizi ve diğer haramları helal sanan bir topluluk var.
Onların yok oluşunun sebebi ümmetin alimlerinin hakikatten uzaklaşması ve haktan sapmasıdır. Siz alimler Allah'a ve peygamberle gerçekten iman etseydiniz, azıcık Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklansaydınız, hepiniz bir araya gelir, birbirinizi yalanlamak yerine hakkı araştırır, doğru olanı kabul eder, yanlış olandan vazgeçerdiniz. Bu sayede hakkı bulur, zanna dayanmaz, ümmetin birliğini parçalamazdınız. Allah'ın peygamberinin ardında, onun ahlakıyla ahlaklanan 313 yiğitle dünyayı kaplayan bir rahmet ulaşmıştı. Bugün ise peygamber mesleğini yaptığını söyleyen, peygamberin ahlakından yoksun milyonlarca alim var. Ve bugün yeryüzünde Müslüman kalmadı. Bugün sizlerin ilmi ortadan kaldırması, gerçekleşen alametleri saklaması, cahilane dine kattığı hurafe, bidat ve yorumlar dini fetrete uğrattı. Sizin yüzünüzden çocuklarımız ya dinsiz toplumların veya kişilerin subliminal mesajları ile yok ediliyor ya da bir zalimin bombası altında katlediliyor. Şeytan tüm dünyadaki insanları kendi sisteminin kölesi yapmış. Bunların hepsi sizlerin fenden, ilimden, teknikten uzaklaştığınız, İslam'ın ilmi emretmesine rağmen ilim yerine cehaleti rehber edindiğiniz içindir. Bugün din adamları para hırsları ile menfaatini Allah'tan değil, insanlardan bekleyerek İslamiyet'i dilenci dinine çevirdi. İlmi emreden bir peygamber, ilk emri oku olan bir kitaba rağmen İslam'ın sevgi, şefkat ve merhamet vurgusunu öteleyen kişiler Allah'ın dinini dünyada kan, vahşet ve cehalet olarak gösterdiler. Hem de mükemmel mucize Kur'an ve hadislere İslam'ın şefkat ve merhametine rağmen. Sizler insanlara Kur'an'ı, hadisleri anlama dersi vermek yerine sadece Kur'an'ı bir şarkı ve türkü gibi okutmayı öğrettiniz. Siz hakikatten uzak Müslümanlar yetiştirdiniz. Eğer alimler kibir ve enaniyet yapmayıp başkasında kusur bulmak yerine kendi yanlışlarını, kusurlarını sorgulasalardı mezhep çatışmaları olmaz, ümmetin birliği bugün parça parça dağılmazdı. Bugün Daesh gibi katı kalpli zalimler İslam'ı vahşet gibi gösteremez, insanlara Allah adına zulmedemezlerdi. Hakikaten iman eden bir nesil yetiştirseydiniz, kimse Allah'ın dinini tarif etmeye cüret edemezdi. Sizlerin birbirine düşmanlığı ve hakkı gözetmeden saptırması sebebiyle bugün kaderi inkar eden, Ehl-i Beyti ve diğer alimlerden gelen hadisleri inkar eden, miracı inkar eden, İsa Nebi'nin gelişini ve bizim gelişimizi inkar eden bir topluluk bulunmazdı. Tüm dünyadaki Müslüman ve Müslümanların başına gelen bu belaların tamamında, bir çocuğun, bir mazlum kadının gözyaşında, ümmetin alimlerinin birinci derecede suçu ve mesuliyeti bulunmaktadır. Bu sebeple Hazreti Peygamber, o gün gök kubbe altındaki en şerler ümmetin alimleridir. Fitne onlardan çıktı ve onların başına dönecektir buyuruyor. Şu bilgi teknoloji çağında her eve ilahi rahmetle ulaşabilecekken cihadı masumu öldürmek sanan mahşiler Müslüman kılığında dolanıp İslam'ı kan ve vahşet dini gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa Hazreti Peygamber hadislerine baksalar bugünkü teknolojiyi muazzam şekilde görecekler ve ahir zamandaki hareketin kılıçla değil ilimle, fenle olduğunu anlayacaklar. Ama kara cahil bir zümre hadisleri olağan dışı fantastik bir tarzda yorumlayarak bugünkü teknolojiyi açıkça görmek yerine masalsı bir anlatım tarzı ile şeytana hizmet edip İslam'ın mucizesinin üzerine örtüyorlar. Zihinlerde İslam dinini bir hayal dini gibi göstermeye çalışarak sapkınlara zemin hazırlıyorlar. Şeytanın fısıltısı ile hazırlanan büyük bütçeli filmlerin Mehdi ve Deccal'i nasıl bir fantastik tarzda anlattığını görüyorsunuz. Bu filmleri yazanlar ve hadisleri fantastik dünya gibi anlatan alimler aynı şeytanın fısıltısından besleniyorlar. Yüzlerce hadise rağmen akıl etmeyen, cehaletin kapladığı alimler dinin bir kısmını alıp diğer kısmını inkar etmeye adet edilmiş. Çıkış yerimiz düzinelerce hadiste direkt ve dolaylı olarak son hilafet merkezi İstanbul işaret edilmesine rağmen bir grup kara cahil alim bizim Mekke'den çıkacağımız konusunda ısrarla hatalarına devam edip ümmeti yanıltıyorlar. İslam'a hizmet eder gibi gözüküp İslam'a düşmanlık yapıyor, Allah'ın nurunun tamamlamasının önünde bir perde oluyorlar. Adımızın ve baba adımızın Hazreti Peygamber'in hadislerinde belirttiği gibi uygun düşüp muvafık olacağını ısrarla söylemesine rağmen, imtihan sebebiyle çıkış anına kadar gizli bırakılmasına rağmen hiç hadis okuyup anlamadılar mı ki topluma hatalı bilgilerle ifsat ettiler. İslam'ı anlamak ve idrak etmek yerine sadece ezbere dayanan, yapılan hataları tekrar eden, aklını kullanmayan, Kur'an'ı ve hadisleri okuduğu halde anlamayan, tam da şeytanın istediği gibi bir toplum yetiştirdiler. İşin neticesi olarak yeryüzünde kendini Müslüman sanan,
Ama İslam dairesinden uzak alimler ve insanlar oluşturdular. Allah akıl etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Sorgulamaz mısınız diye sürekli söylerken siz insanlara akıl etmeyi, sorgulamayı değil, körü körüne hatalı bir imana davet ediyor ve insanların kalbinde şüpheli bir iman oluşturarak onların yok oluşlarına zemin hazırlıyorsunuz. Nasıl bu kadar cahil olabiliyorsunuz? Bir hadise iman edip diğerlerini yalanlamayı veya anlamadığınız şeyi anlamış gibi aktarmaya nasıl cesaret edebiliyorsunuz? Zannınızca yorum yapmaktan hiç korkmuyor musunuz? Allah ve peygamberini yalanlama ihtimalinden hiç utanmıyor musunuz? Ahir zamanda gelecek olan kişinin mucizevi detaylı ayrıntılarını Hz. Peygamber'den Atam Ali ve evlatlarına miras yolu ile bilgilerin muhafaza edilmesine rağmen sizler atalarından gelen hadisleri yalan sayarak Kaim Mehdi hakkındaki ayrıntılı detaylardan hiç bahsetmediniz. Bu sebeple de etrafta bir sürü şeytanın çarptığı kuklalar Mehdi diye gezip insanların zihinlerini bulandırıyor. Siz hakkı sakladınız. Siz dine hep şüpheyle baktınız. Hesapta biz Ehl-i Beyt'i sevdiğinizi söylersiniz. Ama atalarımın aktardığı her şeyi göz ardı edip yalan sayarsınız. Siz dilinizle bizi seviyor, kalbinizle bizden buğz ediyorsunuz. Diğer kısmınız da bizi sevdiğini söyleyerek dinde olmayan şeyleri bizim üzerimizden dine katmaya çalışıyor. Benle ilgili tüm sırlara vakıf olan Dedem Ali'nin aktardığı hadislere, 11 imama ve her yüzyıla gönderilen alimlerin görüşlerine itibar etseydiniz, onları araştırsaydınız, 1400'ün ilk çeyreğinde dünya sahnesine çıkacağımızı ve bugün burada olacağımızı, onların söylediği tüm detaylı hadislerin mucizesiyle karşınızda bulunacağımızı bilirdiniz. Ve bu süreçte İslam'ın birliği için hazırlık yapardınız. Siz İslam'dan şüphe ettiğiniz için hepiniz ayrı yolu tercih etti. Siz sadece dinin sırtından beslendiniz. Ey ahir zaman din adamları! Siz fırkalara bölünüp taraftarlığı, ayrılık ve düşmanlığı dinin gereği sandınız. Biz birlik olsaydık dünyadaki hangi zalim çocukları ve kadınları diri diri yakmaya, insanları sömürmeye, Allah'a ve peygamberle küfretmeye, Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara saldırmaya cesaret edebilirdi. Bunlardan sizler mesulsünüz. Sizlerin hatalı pervasız görüşleri yüzünden mezhepçilik ve ırkçılık adına kardeş kardeşi katletti. Oysa ki din, sevgi, şefkat ve merhamet ve birliği haykırırken neyi paylaşamadığınızda kardeşi kardeşe düşman ettiniz? Kur'an'da, hadiste neyi bulamadığınızda hakkı aramak yerine inatla bir şeyler uydurdunuz. Size mucize olarak destekleyecek her şey ilahi rahmetle Kur'an ve hadislerde mevcuttu. Ama sizlerin bir kısmına inanıp bir kısmını kendi zannınızca inkar edip bir kısmını anlamadığınız halde yalanladınız. Eğer gerçekten müminler olsaydınız, Hz. Peygamber'in söylediği her şeyin mutlak gerçekleşeceğini bilirdiniz. Bölünmek, parçalanmak yerine insanlara sevgi ve şefkat nezarıyla bakarak kardeşliğe çağırırdınız. Ahir zamanın bu dehşetinde, bir asır öncesinden bizim için hazırlık yapılan davanın bugünkü alimleri bile yoldan çıktı. Okudukları risaleler bizim gelişimizi haykırıp müjdelemesine, öncü bir zemin hazırlamasına rağmen okuduklarını eğip büküp zanda dayanarak hem Kur'an'ı hem hadisleri hem de üstadı yalanladılar. Ahir zamana gönderilen son kaim olan Mehdi Üstad'dı diyerek o mübarek zata iftira atıp haddi aştılar. Diğer taraftan bizim gelişimizi ve dinin son davasını tahrif ederek yüzlerce hadisi etkisiz bırakıp iman dairesinden insanları geri çıkardılar. Bugün Risale-i Nur gruplarının yaşadığı tüm sıkıntıların ardında bu tahrifatın ceza yansıması var. Bugün Resul-i Ekrem'in Dedem Ali'ye dediği gibi bir kısım insanlar dinde olmayan şeyleri biz Ehl-i Beyt üzerinden dine sokmaya çalışıyor. Diğer kısım da Ehl-i Beyt'ten gelen hadisi şerifleri inkar ederek yalan sayıp bize buğz ediyor. Dedem Ali ve evlatları bu ümmetin imamı değil miydi ki? O ve evlatlarından gelen Kaim Mehdi ile ilgili tüm hadisleri utanmadan yalan saydınız. Hiç bahsetmediniz. Oysa ki Ehl-i Beyt'in aktardığı hadislerde o kadar muhteşem bir detay vardı ki sizin dahi aklınız bir insanda bulunan hepsinin bulunma ihtimalini almadı. Allah'ın mucizesine güvenmediniz. O kadar detaylı özellik sayılmıştı ki doğum yılından doğum gününe, adından künyesine, vücudundaki 10 özel işaretten ayrıntılı şemailine kadar ümmet rehber edinsin, hakla batılı ayırt edebilsin diye. Siz bunları yok sayarak Allah'a ve peygamberine ve Ehl-i Beyt'e savaş açtınız. Bir kişi hakkında en ehemmiyetli bilgiyi aktaracak olan ataları mıdır? Yoksa başka kaynaklar mıdır ki siz atalarımın söylediklerini göz ardı ettiniz? Ya da atalarımın aktarmadıkları şeyleri söyleyip bizle ilgili bir şeyler uydurdunuz. Bu hadisler size Allah'ın rahmet tecellisiydi ama anlamadınız.
Sizin hadisleri anlamadan yalanlamanız, zannınızca bir şeyler uydurmanız, sizi de ümmeti de yoldan çıkarttı. Ümmetin alimleri bu halkı kendine benzetti. Bugün camiler dış görünüşüyle mamur ama içinde iman eden hidayette bulunan kalmadı. İnsanlar farkında olmadan şeytanın sağdan yaklaşmasıyla haktan uzaklaştırıldı. Dilleriyle yalanlamadıklarını kalpleriyle yalanlayan milyonlarca insan çıktı piyasaya. İnsanlar sizden gördüğü gibi Allah'tan korkmadan konuşuyor. Aynı sizin gibi işine gelen hadisi alıp işine gelenin mevzu zayıf diyerek inkar ediyor. Siz insanlara kötü rehber oldunuz. Bugün bizi bu sebeple karşınızda buldunuz. Rüzgar eken elbette ki fırtına biçecektir. Sizler bu pervasızlığınızla İslam'ın birliğini parçaladığınız için Müslümanlar dünyanın dört köşesinde ve bu topraklarda şeytanlaşmış aşağılık insanların tacizine uğruyor. Bu topraklar Süfyanların, Firavunların, Nemrutların, nefsini ilahlaştıranların, putlaştırılmış komutan ve hocaların değil, bir yıldır Allah'ın dinine hizmet etmiş, malını, evladını, canını tereddüt etmeden Allah yoluna vermiş olan bir toplumun topraklarıdır. Onların yaptığı bu hizmetin karşılığı olarak da İslam'ın ulu sancağı bu topraklardan tüm dünyaya ilahi rahmet olarak onların evlatlarıyla taşınacaktır. Siz alimler korktunuz. 3 kuruşluk dünya menfaati için Süfyanları sakladınız. Çocuklarımızın yok edilmesine seyirci kaldınız. Kendi hocalarınızı kutuplar ilan etmek için hakkı gizlediniz. Siz hakkı gizleyenlerin cehennemde boyunlarına, ateşten gem vurulacağını bilmez misiniz? Bugün bizim gelişimizi insanlardan sakladınız. Hiç utanmadan binlerce hadisi nasıl görmezden geldiniz? Çünkü siz Hazreti Peygamber'e gerçekten iman etmediniz. İmanda tereddüt ve şüphe olmaz. İman koşulsuz şartsız mucizevi delilleriyle teslimiyettir. Gözüyle görmedi diye Hazreti Peygamber'i miraca çıktığına inanmayan müşrik topluluklarından ne farkınız kaldı? Mehdi'nin çıkışı ile ilgili tüm alametler 1400'ün ilk çeyreğinde 1980 ve 86 arasında yaşanmasına rağmen bizi karşınızda görmediniz diye hiç gelmeyeceğimizi sandınız. Bu ümmetin ömrünün 1500'ü çok az geçeceğini hiç düşünmediniz mi? Oysa ki diğer rivayetlere baksanız gelişimize az zaman kaldığını ve son hilafet merkezinde zamanın sonunda çıkacağımızı anlardınız. Nasıl bu kadar gözünüzle bakıyorken kör olabildiniz? Hadisteki gibi besmelenin sayısı olan 19, zamanın sonuna geldiğinde, büyük lanetleşmelerin hemen ardından, depremler çoğaldığında, Suriye harap olduğunda, 2 köprü engellendiğinde, güneşte alametler olup kanlı ay tutulduğunda ve nice bunun gibi hadisler ile çıkış yapacağımızı görmenize rağmen anlamadınız mı yoksa hakkı söylemek ağır mı geldi? Ey milli parçalayan, Allah'ın dininden beslenen alimler topluluğu, daha kaç çocuğun ölümüne seyirci kalacaksınız? Daha kaç mazlumun feryadını duymazdan geleceksiniz? Daha kaç kadın zalimin eliyle kirletilecek? Daha ne kadar hatalı bilgilerinizle ısrarcı olacaksınız? Ben yaşadığım sürece İslam'ın birliğini parçalayarak Müslümanlara zarar vermenize, dine sonradan uydurup kattığınız hatalı bilgilerle toplumu ifsat etmenize asla müsaade etmeyeceğim. Dünya Allah'tan gafil, şeytanın pençesi altında insanlık yok oluyorken, binlerce mucize ile hakka şahit olup, rahmeti yayması gereken Müslümanlar bile irşadı Müslümanlığı unutmuş, İslam'ı yaymayı bırakmış, kendi cemaat, kendi tarikat ve gruplarına adam almayı irşad sanıyorlar. İnsanları öyle etki altına aldınız ki, subliminal oyunlarla beyinlerini o kadar yıkadınız ki, tarikatından, grubundan ayrılmayı, hakkı arayıp sorgulamayı, dinden çıkmak sanan insanlar var. Bugün Allah'ın lanetlediği büyücülüğü, cinciliği, muskacılığı bir ilim, dinin bir parçası gibi gören bir toplum var. Ben Allah'ın yeryüzündeki son bakiyesi, Allah'ın hücceti 12. İmam Ebul Kasım Kaim Muhammed Mustafa'yım. Ümmetin kadınlarının, çocuklarının, masumlarının çığlıklarına sessiz kalamam. Bunu hepiniz bilin. Artık Allah'ın dini sahipsiz değildir. Müslümanlar sahipsiz değildir. Bugün hilafet Ehl-i Beyt önderliğindedir. Zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Tüm dünyada barış, adalet ve kardeşlik hakim olacak. Bu ümmet birlik haline en kısa sürede gelecek. Bu Allah'ın Müslümanlara ilahi rahmet tecellisidir. Hiçbir zalim bunu engelleyemez. Bu alemlerin Rabbinin vaadidir. Şimdi tüm hatalarımızdan dönüp hep beraber birlik olmalıyız. Şeytanın dinin içine kattığı tuzakları temizlemeli, Kur'an ve hadislere orijinal ilk indiği gibi yaşamalıyız. Mezhep ayrılıklarını, gruplaşma ve fırkalaşmanın önüne geçmeli, kaldırmalı, tek bir yürek olarak bidat ve hurafeleri temizlemeliyiz. Tertemiz bir imara sahip olup tüm dünyaya Allah'ın ilahi mucizelerini, tüm teknoloji ve kitle iletişim araçları ile
her eve Allah'ın nuru girecek şekilde dağıtmalı, dünyanın İslamlaşması ve İsa Nebi'nin gelişine zemin hazırlamalıyız. Bugün birbirimize mezhep düşmanlığı yapma, ırkçılık yapma, birbirimizi tekfir edip cemaat, grup ve tarikatlere bölünüp parçalanma zamanı değil. Kendimizdeki hataları görüp düzeltme zamanıdır. Sevgi ile, kardeşlik ile gerçek İslam'a davet etme zamanıdır. Şimdi Resul-i Ekrem'in sancı altında birleşme zamanıdır. Bilin ki bu gelişiniz Allah'ın emridir ve sizin için daha hayırlıdır. Ey alimler! İslam'ın birliğinin önünde engel olup Allah'ın kahhar tecellisini üzerinize çekmeyin. Allah'a karşı kazanabileceğiniz bir zafer yoktur. Müslümanların parçalanmışlığı ve korkaklığı yüzünden şeytan dünyada öyle bir imparatorluk kurdu ki Müslüman devletleri işgal edilip sömürülüyor ya da Mesih Deccal yapılanması ile onlara bağlı para oyunları ile dolaylı sömürülüyor. İnsanlar şeytanın kölesi olduğunu farkında değil. Ekonomik krizlerle yok ediliyor. Zincirlerimizi kırmak ve birlik olmak günü değil mi artık? Ne zamana kadar zalimin zulmü altında sessizce bekleyeceğiz? Ve sırayla Müslümanların yok edilmesine seyirci kalacağız? Ne zamana kadar kardeş kardeşi öldürmeye devam edecek? Ne zamana kadar sahile vuran masum bebeklerin cesedine seyirci kalacağız? Ne zamana kadar Afrika'da çocukların açlıktan ölmesine göz yumacağız? Doğu Türkistan'da esir tutulup işkence gören, Arakan'da Burma'da acımasızca yakılan, Filistin'de zalimce vurulan, Suriye'de katledilen, Irak'ta yok edilen, Afganistan'da parçalanan insanların feryadını ne zamana kadar görmezler geleceğiz? Maddi sömürü için daha kaç milyon Müslümanın öldürülmesi gerek? Daha ne kadar korkaklık, bencillik yapıp da sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz? Kardeşimizin katledildiğine seyirci kalmak Müslüman ahlakına yakışır mı? Eğer sessiz kalıyorsanız boşuna kendinize Müslüman demeyin. Bir Müslüman zulme asla rıza göstermez. Kardeşi yok edilirken susup oturmaz. Bir Müslüman asla birliği parçalamaz. Artık uyanma vakti, birlik için ayağa kalkma vakti gelmedi mi? Sizler birliğe yanaşmadığınız için Allahu Teala ahir zamanda bu davaya mutlak bağlayıcı hükümler koydu. Ümmetin alimleri ya hatadan vazgeçer hakikatte birleşir ya da ilahi cezalandırma ile helak olur cehennem kuyularına giderler. Artık bu ümmet belaya, kana, gözyaşına, nefrete ve ayrılığa doydu. Bu ümmetin her alimi için ahir zamana beklenen imtihanı başladı. Şimdiye kadar hilafetin yokluğunu fırsat bilip Allah'ın dinini sahipsiz sanıp da haddi aşanlar şunu çok iyi bilsin. Allah'ın dini sahipsiz değildir. Hilafeti Muhammediye müminlerle birlikte tüm güç, kuvvet ve gençliğiyle son hilafet merkezinde Türk yurdunda ayaktadır. Tövbelerin ve emanların kabul edilmeyeceği bir günden korkun. Allah'a sığının. Bu hilafetin çağrısıdır. Tüm dünyadaki Müslüman devletlerle ve halklarladır. Hazreti Peygamber'in mübarek sancağı açılmıştır. Ben yeryüzünde kimsenin inkar edemeyeceği deliller ile Allah'ın hüccetiyim. İran'dan Pakistan'a, Kafkaslardan Doğu Türkistan'a, Mısır'dan Afrika'ya, Arap Yarımadası'ndan Endonezya'ya, tüm dünyadaki Müslüman devletleri hilafeti Muhammediye'nin sancağı altında toplansın. Tüm devlet liderleri bu ülkenin başkanı Tayyip Erdoğan Bey'e güvensin ve ardında korkusuzca dursun. Aciz insanlardan değil, Allah'tan korkun da birlik için hazırlanın. Görmüyor musunuz şeytan dünyayı işgal etmiş durumda. Mesih Deccal birlik hareketinin başladığını bildiği için zihinlerde bize karşı algı oluşturmak, insanları bize karşı doldurmak için tüm medyadaki TV, sinema algı oyununu başlattı. Kuklası yaptığı insanlar ve din adamları ile Allah nurunu tamamlamasın diye algı yönetimiyle insanların zihinlerini bulandırıp kara propaganda yapıyor. Artık dünyada şeytanın hakka dair savaşını açıkça görmüyor musunuz? Biz kanın, zulmün değil, biz rahmetin, ilmin ve fennin erleriyiz. Hepimiz hatalarımızdan vazgeçip dosdoğru yolda birlik halinde dünyaya barışı, adaleti, rahmeti getirmeliyiz. Şeytanın kullandığı dostları ile İslam'ı vahşet gibi göstermesini engellemeli, tüm zihinlerde yaptığı tahrifatı temizlemeli, gerçek İslam'ın muhteşem rahmetini, merhametini ve hakikatini tüm insanlığın kalbine sokup şeytanın onları cehenneme sürüklemesinden kurtarmalı, tüm dünyadaki insanlığı merhametle muamele edip ön yargıları parçalayıp gerçek İslam'ın güzelliğini, hakikatin yolunu göstermeliyiz. Her daim hakkı söyleyen Allah'tan korkan tüm insanlar birliğe koşsun. Farkında olmadan hata yapan alim tövbe ile birliğe koşsun. Hakikate delilleriyle şahitlik etmek isteyen, hakkı arayan alim birliğe koşsun. Allah'a hakikaten iman eden kardeşlerin birliğe koşsun. Tüm dünyada ümmeti Muhammed birliğe koşsun. Ey müminler!
Bu ilahi davanın başlangıç gününde. Bu video hadis ve alametleri gücünüz yettiği tüm insanlara ulaştırın. İnsanların kalplerinde yeşerecek ümide ve İslam'ın birliğine öncülük yapın. Yakında Allah nurunu zalimler istemese de tamamlayacak, birlik sağlanacaktır. Bu Allah'ın müminlere bir rahmeti ve vaadidir. Bu dava Çin'in Deylan dağlarından, batının en ucuna, Roma'dan Kudüs'e, Mekke'den Medine'ye kadar şehir şehir dağılacak. Müslümanlar Müslüman olmayı öğrendiği gün bu sancak tüm dünyanın bağrına dikilecektir. Bizde gizli saklı bir tebliğ yok. Bizde şüphe ve suizana yer yok. Bizde delilsiz, hikmetsiz zanla dayanmak yok. Biz sizi körü körüne bir imana davet etmiyoruz. Hz. Peygamber'in söylediklerinin mucizevi doğruluğuna, ilahi vaadin gerçek olduğunu görmeye davet ediyoruz. Tebliğimiz ümmete ve insanlığın tamamına açıktır. Bu İslam'ın birlik çağrısıdır. Bu hilafeti Muhammediye'nin çağrısıdır. Bu ümmetin her ferdine ve hakkı gözeten alimine farzdır. Gerçek siyah sancaklılar, Horasan olan Türkiye'de, son hilafet merkezi olan İstanbul'da, Anadolu yakasında görevinin başındadır. Hizmet ehli ve alimler WhatsApp hattından bize yazıp irtibat kurabilir ve Hz. Peygamber'in söylediği tüm mucizevi alametlere şahit olup, şüpheye yer kalmadan emin bir şekilde, ümmetin birliği için ve Allah'ın adını tüm kainatta yüceltmek için bizle birlikte rıza-i ilahi yolunda çalışabilir, Allah'ın nurunun tamamlaması için Mehdiyet davasında İslam'ın yükselişinde bir parçası olabilirsiniz. Artık herkes bilsin, hilafeti Muhammediye dimdik ayaktadır. Bugün ilahi emirle küllerinden doğmuştur. Ben Ebul Kasım Kaim Muhammed Mustafa'yım. Mazlumların gözyaşı dinsin, İslam birlik haline gelsin diye kanımın son damlasına kadar ümmetin çocukları için görevimin başındayım.